Biliyor musunuz, bazen en büyük devrimler en basit kelimelerle başlar. İşte bu anlatıda tam da böyle bir şeye bakacağız. Yüzyılların geleneğini adeta yerle bir eden ve şiiri sokağa indiren bir edebi harekete. Hazırsanız dalalım konuya. Şu mısraya bir bakın. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Ne kadar basit, ne kadar gündelik bir cümle değil mi? Peki size desem ki bu sıradan cümle bir zamanlar koskoca bir ulusal skandala yol açtı, hatta Türk sanatında bir devrimi ateşledi. Bütün cevap işte bu basit mısranın yıktığı o devasa duvarda saklı. Şimdi 1940'ların Türkiye'sine bir gidelim. O dönemde Türk şiirini düşünün. Sanki fil dişi bir kulede yaşayan, inanılmaz süslü ama bir o kadar da ulaşılmaz biri gibiydi. Evet, çok zarifti, estetikti ama halkın sesine, gündelik hayatta tamamen kapalıydı. Kendi duvarları arkasında, kendi dilini konuşuyordu. Evet, o eski şiirin dünyası tam olarak böyleydi. Ağdalı, anlaşılması güç bir dil, vezin ve kafiye gibi sanki şiirin etrafına örülmüş demir parmaklıklar ve konular da sadece müreffeh sınıfların yani hali vakti yerinde olanların zevkine göreydi. Sıradan insanın nasırlı elleri, gündelik dertleri bu dünyaya giremezdi. Ama bakın sağ tarafta boş bir alan var. İşte o boşluğu çok yakında 3 genç şair dolduracaktı. Hem de ve işte sahneye devrimin mimarları çıkıyor. Orhan Veli, Oktay Rifat ve Melih Cevdet. Lisede tanışan bu 3 kafadar, onları bir araya getiren şey neydi biliyor musunuz? Yerleşik şiirin o boğucu atmosferine karşı duydukları ortak bir öfke ve içlerindeki o bambaşka bir şiir hasreti. Resmen bir arayış içindeydiler. Orhan Veli'nin bu sözü aslında her şeyi özetliyor. Düşünsenize, beylik kalıplar içinde bunalmış kalmıştık diyor. Bu gençler için sanat süslü bir hapishaneye dönüşmüştü. Ve onlar bu hapishaneden kaçıp ham, taptaze, gerçek bir şey yaratmak istiyorlardı. Amaçları klişelerin içinde boğulmak değil, sanata şöyle bir temiz hava aldırmaktı. Ve takvimler 1941'i gösterdiğinde o büyük adımı attılar. Birlikte Garip adında bir kitap yayımladılar. Adı bile manidar değil mi? Garip. İşte bu kitap, özellikle de Orhan Veli'nin yazdığı o meşhur ön söz, eski şiir düzenine karşı çekilmiş bir kılıçtı. Resmen bir savaş ilanıydı bu. Peki bu savaş ilanının ilk maddesi neydi? Vezin ve kafiyeye kocaman bir hayır. Diyorlardı ki artık bu kurallar bize yetmiyor. Vezin ve kafiyenin modern insanın karmaşık ruhunu anlatmak için ilkel hatta iptidai kaldığını söylüyorlardı. Onlara göre bunlar şiire özgür bırakmayan prangalardan başka bir şey değildi. İkinci hedefleri de çok netti. Şairane numaralara hayır. Yani o süslü benzetmelere, abartılı ifadelere falan son. Diyorlardı ki bu edebi sanatlar gerçeği bozuyor, bir şeyi olduğundan farklı gösteriyor. Bizim amacımızsa dünyayı olduğu gibi, en çıplak, en yalın haliyle anlatmak. Makyajsız bir şiir istiyorlardı. Gelelim belki de en politik, en radikal duruşlarına. Elitlere hizmet etmeye de hayır dediler. Şiir, dediler artık o boş zamanı bol üst sınıfın bir eğlencesi, bir hobisi olamaz. Şiir, yaşamak için her gün didinmek zorunda olan o çalışan kitlelerin olmalı, sokağın olmalı. Ve işte tüm bu hayırların ardından gelen o kocaman evet. Devrimin tam kalbi burası. Sokağın diline evet. En temel ilkeleri buydu. Sanatın ham maddesi artık o süslü kelimeler değil, sıradan insanın her gün konuştuğu o basit, gündelik dil olacaktı. İşte bu ilkeyle şiiri o fil dişi kuleden indirip tam anlamıyla sokağın ortasına bıraktılar. Peki, tamam, teori güzel de pratikte ne oldu? Bütün bu fikirler nasıl bir fırtına kopardı? İşte o fırtınanın adı Süleyman Efendi. Orhan Veli'nin Kitabe-i Sengi Mezar, yani Mezar Taşı Kitabesi şiiri, yayımlandığı anda edebiyat dünyası resmen ortadan ikiye bölündü. Neden mi? Çünkü şiirin kahramanı ayağında nasır olan sıradan bir adamdı. Düşünün bir, Süleyman Efendi ne bir kahramandı ne büyük bir aşıktı. Öyle destansı acıları falan da yoktu. Tek derdi neydi? Geçim sıkıntısı. Bir de ayağındaki o nasır. İşte bu kadar. Bu sıradanlık, o yerleşik, süslü edebiyat anlayışını suratına atılmış, bilinçli ve çok sert bir tokattı. Mesaj netti, artık şiirsel olmayan her şey şiirin ta kendisiydi. Tokat atılır da tepkisi gelmez mi? Hem de ne tepki? Gelenekçiler küplere bindi, bu şiire sanatın aşağılanması bir rezalet olarak gördüler. Bakın Yusuf Ziya Ortaç, Akbaba dergisinde ne yazmış?
Ey Türk gençliği, sizi bu hayasızlığın suratına tükürmeye davet ediyorum. Resmen gençleri bu yeni şiire karşı isyana çağırıyorlar. İnanılmaz değil mi? Ama tabii madalyonun bir de öbür yüzü var. Savaşta her zaman karşı cepheler olur. Nurullah Ataç gibi dönemin çok güçlü eleştirmenleri de bu yeni şiirin ve garipçilerin arkasında durdu. Onlara göre bu bir hayasızlık falan değil, tam tersine şiirin demokratikleşmesiydi, halka inmesiydi. Artık saflar netleşmişti. Edebiyat dünyası tam ortadan ikiye yarılmıştı. Peki, bu büyük kavganın sonunda ne oldu? Savaşı kim kazandı? Tarih bize cevabı net bir şekilde veriyor. Asiler kazandı. Evet, o başta garip bulunan, küçümsenen fikirler, bütün o kavgalara, tartışmalara rağmen Türk edebiyatını kökünden ve bir daha asla eskisi gibi olmayacak şekilde değiştirdi. Peki neydi Garip'in en büyük mirası? İşte özetle bu. Şiiri o şatafatlı saraylardan alıp sokağın ordasına taşıdılar. O güne kadar sesi duyulmayan küçük insana bir ses verdiler. Gündelik hayatın en sıradan dilin bile sanat olabileceğini kanıtladılar. Ve gösterdiler ki şiir illa süslü püslü olmak zorunda değil. Basit, direkt ve yine de çok güçlü olabilir. Kısacası sanatı demokratikleştirdiler ve şiirin kapılarını ardına kadar herkese açtılar. Büyük şair Cemal Süreya'nın şu sözü bence her şeyi o kadar güzel özetliyor ki, şiire kasket giydirdiler, elma yemesini öğrettiler ve onu insan içine çıkardılar. Bundan daha güzel anlatılamazdı herhalde. O ulaşılmaz, soyut şiiri alıp ete kemiğe büründürdüler, onu aramızdan biri, bizden biri yaptılar. İşte Garip akımının bize bıraktığı en önemli miras bu. Basitliğin içindeki o devrimci potansiyeli asla küçümsememek. Şimdi sıra sizde. Bir düşünün. Bugün etrafınızda gördüğünüz, belki de bu da sanat mı canım diye küçümsediğiniz hangi basit ifade biçimi aslında yarının sanatını, yarının devrimini şekillendiriyor olabilir?